Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hamur yoğurmadan çok kısa sürede bazlama hazırlayacağız. İnanılmaz da lezzetli oluyor. İçerisinde öyle çok uzun uzadıya malzemeler de yok. Hemen elimizin altında var olan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiz. Bu ürünün hep beraber yapımına geçelim. Yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı un koydum. Burada kullanmış olduğum bardak ölçüsü 250 milim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz. Hemen ardından da 1 çay kaşığı şekeri bırakıyorum. Suyu eklemeden önce de ister kaşıkla ister çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Tuz, şeker ve un böylece bütünleşmiş oluyor. Evet, yeterince karıştırdım. Şimdi üzerine suyu ekleyeceğim. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü yine aynı arkadaşlar. Ben direkt 500 milimlik bir kabın içerisine aktardım. Bir su bardağı oldukça kaynar sıcak su. Diğeri ise yani diğer bardağı ise soğuk su. Suyu birden dökmüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir yandan döküyorum, bir yandan da çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuz oldukça akışkan bir hamur. Evet, hamurumuz da bu şekilde olacak. Yani hamur yoğurmayacağız. Böyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamurumuz da yok. Ama o kadar da lezzetli olacak ki ben bu bazlamayı çok sevdim. Benden ziyade çocuklar çok sevdi arkadaşlar. Hem böyle kokusunu, lezzetini diğer bazlamalara göre daha hafif ve daha lezzetli olduğunu onlar da söyledi. Ve daha çok sevdiler. Aslında ben bu videoyu hazırlayalı tam olarak 2 ay oldu. Tam olarak dedim ama belki şöyle biraz da geçmiş olabilir. Böyle gezinirken baktım ki hani film stüdyosuna halen paylaşmamışım. Hemen dedim bunu paylaşmam gerekiyor. Gerçekten çünkü yapılması gereken bir tarif. Evet, şimdi iyice karıştırdık. Hiç böyle topaklanmış olan un kalmadı. İşte bu aşamada üzerine 1 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ döküyorum ve tekrar karıştırıyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar, hamurumuz artık hazır. Hiç dinlendirmeyeceğiz hamuru. Direkt artık pişirmeye geçiyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Oldu ki o an hani bir işiniz çıktı. Size tavsiyem üzerine temiz bir bez ile örtüp bu şekilde işinize devam etmeniz. Evet, burada geniş ve yayvan bir tava kullanacağız. Teflon olursa tabii ki daha iyi olur. Şimdi çok az bir sıvı yağ bakımı bıraktım ve peçete ile tavanın tabanına güzelce yayıyorum. Ve daha sonra tavayı ısınması için bırakacağım. Evet, ısınmış mı diye kontrol ediyorum. Yeterli sıcaklığa geldi. Şimdi bir kepçe üzerine bırakacağım. Evet, hem döküyorum hem de bakın tavayı sallıyorum. Böylece hamur yayılmış oluyor tabanına. Pişirme kısmı da çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle yüksek ısıda yapmıyoruz bu işlemi. Böyle orta ısıya yakın bir ateşte bu pişirme işlemini yapacağız. Eğer direkt yüksek ateşe koyarsanız çok çabuk yanacaktır zaten. İçi çiğ kalmış olacak. Bakın büyük büyük baloncuklar çıkmaya başladı. Baloncukların büyümesiyle beraber dikkat ederseniz üst yüzeyinde artık hamur kalmadı. İşte bu aşamada ters çeviriyoruz. Spatula ile görmüş olduğunuz şekilde bastırıyorum ki güzel güzel kabarsın. Ve beklemiş olduğumuz an geldi. Bakın kabarcıklar oluşmaya başladı. Ben ilk çevirdikten sonra bir 30 saniye geçti. Tekrar çevirdim arkadaşlar. Yaklaşık hani her bir çevirme arasında böyle bir 30-40 saniye kadar bırakıyorum. Evet. Bu kabaran taraftan arkadaşlar yavaşça dokunduğunuz zaman geri kalan kısımlar da kabarıyor. Ben kabarma durduğu anda tekrar çeviriyorum ve tekrardan kabarmasını sağlıyorum böylece. Yine spatula ile gördüğünüz gibi kenarlara bastırıyorum ki baloncuklar oluşsun. İlk bazlamanın pişmesi diğerlerine göre biraz daha uzun sürüyor. Tavanın yeterli sıcaklığa ulaşmasıydı vesaire derken ama 2-3 taneden sonra tava daha hani artık iyice böyle sıcak olduğu için diğerleri çok daha kısa sürede pişecek arkadaşlar. Bu nedenle kesinlikle hani ısıyı yükseltmeyin. Hatta biraz daha düşürebilirsiniz ki istemiş olduğunuz sonucu alabilirsiniz. Evet, balon bazlamalarımız hazır. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede hazırladık. Pişen bazlamaların üzerine temiz bir bez örtebilirsiniz arkadaşlar.
daha yumuşak kalmasını sağlayacaktır. Üzerinin kurumamasını sağlayacaktır aynı zamanda. Hamuru yayarken arkadaşlar çok böyle kalın yaymayın. Yaydığınız zaman böyle balon gibi kabarma kesinlikle söz konusu olmuyor. Onu da denedim. Hani biraz daha böyle kalın olsa mı diye düşündüm. Ama kesinlikle o istemiş olduğum sonuca eremedim. Evet, tamam, hani yine pişiyor. Tadı yine çok güzel ama hani böyle içerisini açıp içerisine isterseniz işte köftenizdir veya peynir domatesinizdir, bunları yerleştiremiyorsunuz. Ama diğer şekilde yani ince bir tabaka serdiğiniz zaman içini istediğiniz gibi doldurabiliyorsunuz. Çünkü balon gibi ne oluyor? Görmüş olduğunuz gibi kabarmış oluyor. Hemen burada bir püf noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi oldu ki krebi yayarken böyle baktınız ki ortasında, kenarında böyle bir delik kaldı. O delik ne yapıyor arkadaşlar? Kabarmamasını sağlıyor. Size tavsiyem hani böyle bir 30-40 saniye geçtikten sonra çevirmenizi önermiştim ya. O deliği bulup o esnada, hani tam kabarmaya başlayacağı sırada o deliğin üzerini spatula ile kapatırsanız o zaman hava almadığı için yine kabaracağını göreceksiniz. Her çevirmede ona dikkat edin lütfen. Geri kalan hamuru da aynı şekilde pişiriyoruz. İkinci bir örneği de sadece hani göstermek amaçlı sizlere sunmak istedim. İçinizde yani hiçbir böyle soru işareti kalmasın. Hepsi aynı şekilde pişiyor. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kıymetli yorumlarınızı da eksik etmeyin. Beğenilerinizi, sizin beğenileriniz, yorumlarınız gerçekten yeni videolar hazırlamakta bana büyük katkı sağlamış oluyor. Bir de çok merak ettiğim bir şey var. Beni nerelerden takip ediyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Evet, güzelliklerim hazır. Buradan da ne kadar görünüyor bilmiyorum ama inanılmaz yumuşak arkadaşlar. Ve hamur yoğurmadığımız halde gerçekten çok lezzetli oldu. İnşallah denediğiniz zaman bunu sizler de göreceksiniz. Dokusu görmüş olduğunuz gibi. Ben dışarıda hani böyle temiz bir poşetin içerisine yerleştirdim. 3 gün kadar, hatta 4 diyebilirim, dışarıda kaldı. Gerçi şu an hani havalar serin, sıcaklarda hani 3-4 gün dayanmayabilir. Onun yerine buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu şekilde hazırlayıp isterseniz buzluğa da atabilirsiniz. Evet, hemen başka bir tane daha alıyorum. Şimdi ortadan ikiye bölelim. İçini de göstermek istiyorum çünkü sizlere. Biz bu güzelliği çok sevdik. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Dediğim gibi fazla fazla yapıp buzluğa atabilirsiniz. Evet, sanırım katları göründü arkadaşlar. Çocuklar çok sevdiği için yanına döner hazırlamıştım. İçerisine biraz bırakıp sevmiş olduğunuz işte ketçaptır, mayonezdir, onlardan hani daha sonra koyduktan sonra güzelce dürüp yiyebilirsiniz. Ya da isterseniz hani dürdükten hemen sonra tost makinesinde de şöyle bir bastırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani bu şekliyle de şu an yenmeye hazır arkadaşlar. Ve şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Videomun sonuna da geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.